Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Decathlon'un kendi markası olan Soloknak marka Red Dot inceleyeceğiz hep beraber. Bunu sipariş etmiştik. Sadece internet sayfasında satış var. Mağazalarında satışı yok. Bu arada önden bilgi vereyim. Bu herhangi bir reklam içeriği de değildir. Kutuyu hep beraber açacağız. İnceleyeceğiz. Herhangi bir yakınlaştırması, zoom'u yok. Sadece Red Dot olarak, nişangah olarak av tüfeğimize entegre edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Kutumuzu açalım. Böyle açtığımızda zaten arka tarafındaki yazılarda falan hiçbir şekilde Türkçe ibare yok arkadaşlar. Yani biraz basit. İlk kapağı açtığımızda burada sıfırlama hakkında bilgi veriyor bize. İşte bir klik 10 metrede 3 milimetre oynar diyor. Yani sıfırlama yaptığınız esnadaki değerler bunlar. Orada lazım olacak şeyler. Açtığımızda kutu içeriğimiz şu şekilde. Önce bu büyük ihtimal pil yuvasını sökmek için bir tane anahtar koymuşlar. Plastik. Paravida büyük ihtimalle paravida ile açılıyor. Burada ne varmış? Bir tane uzun vida çıkıyor. Şöyle. Büyük ihtimal bunlar da yedek. Orada cihazımız çıkıyor. Bir tane temizleme bezimiz çıkıyor. Biraz önce söylediğim gibi büyük ihtimal bunda da var mıdır? Yok. Hiçbir şekilde Türkçe ibare olmayan bir kullanma kılavuzu. Kendimiz deneme yanılma yoluyla bakacağız. Şimdi cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şekilde. Öncelikle pili büyük ihtimal burada. Açalım. Risk aldım. İçinden pil çıkıyormuş arkadaşlar. Sadece şu koruma bandını aldığımızda çalışmaya başlayacak. Bu güzel bir şey, en azından pil çıkıyor içinden. Burada sıfırdan 11'e kadar parlaklık ayarları var. Yani 1 ile 2 gece görüş, gece modu gibi çok az parlıyor. Ondan sonra açılmaya başlıyor arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirsem eğer size de. Gözüküyor mu şu an? Tamam. Bunun en güzel özelliği, yani bizim alma sebeplerimizden birisi, biz bunu av tüfeğinde kullanacağız. Bunda şu şekilde, şu aparat burada Picatinny Rail yazıyor. Yani bu 22 milim, normal işte bizim piyade tüfeklerinde genelde kullanılan Picatinny raylar için. Bunu söküp ters çevirdiğimizde 11 milimetre bu av tüfeklerinde olan raya direkt hiçbir aparat veya bir adaptör olmadan entegre edebileceğiz. Burası dediğimiz gibi pil yuvası, parlaklık ayarı. Bunlar da yukarı aşağı sıfırlama tamburası ve rüzgar tamburası dediğimiz sağ sol ayarıdır. Onun haricinde cihaz kaliteli hissettiriyor. Bence fiyatına göre. Bu arada bunu 1690 TL'ye aldık. Gayet bence, yani piyasadaki diğer
av bayilerine falan baktığımız cihazlara göre gayet kaliteli gözüküyor. Şimdi şurayı bir sökelim bakalım. Av tüfeğine de beraber monte edelim. Şöyle bir düz tornavidadan veya herhangi bir çakı bıçak varsa yardım alabiliriz. Bunları komple sökelim bakalım nedir ne değildir. Böyle söktüğümüzde bakın burada Picatinny rail yazıyor. Diğer tarafında 11 milimetre rail yazıyor zaten direkt. Yani bence bu çok güzel bir özellik olmuş yani. Şimdi bunları tekrardan şu şekilde taktığımızda çok sıkmadan tüfeğin üstünde sıkarız. Şu an gördüğünüz üzere 11 milimetre rail yazıyor. Böyle bir açıp tüfeğimizin üzerinde 11 milimetre dediğimiz rail'e entegre etmeye çalışalım. Yani geri çarpalım. Bunun sıfırlamasının bozulmaması için biraz sıkmak gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu her atışımızdan veya avdan sonra da ara sıra yani kontrol etmekte fayda var. Gevşerse veya biraz oynarsa çok iş görmeyebilir. Yani ara ara da sizlere bunun hakkında bilgi veririz. Ava gittikten sonra. Sıfırlama yaptıktan sonra. Şu an gayet silahla bir bütün oldu yani. Şu şekilde bir görüntüsü var. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar, bu arada bir bilgi daha vereyim. Cihazın kutusunda 3 MOA yazıyor. Bir MOA 100 yardta, yani 100 yardta 90 metreye tekabül ediyor. 100 yardta 2,5-2,54 santim işgal eder. Bu MOA kırmızı noktanın büyüklüğü yani. 3 MOA olduğu için yaklaşık 100 metrede hedefin üzerinde işgal edeceği alan yaklaşık 7,5-8 santimetre gibi bir alan işgal eder. Bu da bence bu cihaz için, kullanım sahası için mükemmel denilecek seviyededir. Teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.